Gerçek hayattaki hapishane kaçışları filmlerde gördüğümüzden çok daha fazla yaşanmıştır. Hatta bazı hapishanelerde kazılmış tüneller ve helikopter yardımıyla kaçan birçok suçlu vardır. Tarihin en çılgın ve en garip hapishane kaçışlarını sizin için derledik. İyi seyirler. Fransız aşıklar Michel Vajour ve Nadine Vajour. Bu iki Fransızın aşkları o kadar büyüktü ki Nadine Vajour kocasının hapiste olmasına katlanamıyor ve oradan çıkmasını istiyordu. Bu yüzden kaçmasına yardım etmek için helikopter sürüş dersleri almaya karar verdi ve pilot ehliyetini yakın zamanda kazandı. Fransa'nın meşhur soyguncusu Michel Vajour cinayete teşebbüs ve silahlı soygun nedeniyle hapishaneden yakın bir zamanda çıkması imkansızdı. Mayıs 1986'da bir kaçış planı yaptılar ve bunun için hapishanenin çatı katına çıkması gerekiyordu. Ancak gardiyanları korkutarak hızlı bir şekilde çatıya erişebilirdi ve bu hiç kolay değildi. Aklına çılgınca bir fikir geldi ve yemek için verilen nektarinleri el bombasına benzeterek gardiyanları korkuttu ve çatı katına başarıyla ulaştı. Karısı ise helikopterle binanın çatısına yanaşarak onu oradan almayı başardı. Michel, Paris'teki Sante cezaevinden başarıyla kaçmıştı. Sonrasında bir futbol sahasının içine iniş yaptılar ve orada bekleyen bir araç ile yollarına devam ettiler. Bu iki çılgın aşığın planları başarıyla gerçekleşmişti. Ancak fazla zaman geçmeden polis Nadine Vajour'u yakaladı ve tutukladı. Michel ise rahat durmadı ve tekrar bir banka soymaya karar verdi. Ancak bu soygun pek iyi gitmedi ve soygun sırasında başından vuruldu. Yarı felçli halde tutuklandı ve hapishanede yogaya başlayarak inanması zor olsa da kendi kendini tedavi etmeyi başardı. Tam bir alfa olan Michel'in yeni sevgilisi Jamilia Hamidi, Fransız aşkının isteği üzerine 1993 yılında pilotları rehin alarak Michel'i 2 kez kaçırmaya çalıştı. Bu defa kaçamadı ve kendisi hapishanede uzunca bir süre geçirdi. Daha sonra 2003 yılında şartlı tahliye edildi. Kendisi şu an 70 yaşında ve özgür bir adam. Tam bir kaçış ustası Alfred Hans. Alfred Hans, yüksek güvenlikli 3 hapishaneden başarıyla kaçan İngiliz bir kaçış ustasıydı ve yaptığı hırsızlıktan tam olarak 12 yıl hapis cezası aldı. İnanması zor olsa da kendi kendine hukuk öğrendi ve tam 17 ayrı mahkemede kendisini savundu. Ama bunun öncesinde 1955 yılında kendisi için bir kaçış planlıyordu. İlk olarak hapishanenin koridorlarını ve odalarını dikkatlice ezberledi. Hapishanede bulunan atölye anahtarını bir şekilde kopyaladı ve hapishaneden kaçmayı başardı. 1957 yılında Londra'da bir mahkemeye çıkması gerekiyordu. Alfred, gardiyanlar eşliğinde tuvalete gitmek istediğini söyledi ve gardiyanlarla birlikte tuvalete gitti. Ancak daha sonra gardiyanlar tuvaleti kontrol ettiğinde Alfred orada değildi. Oradan da kaçmayı başardı. Tekrar yakalandı ve hapishaneye girdi. 1958'de hapishanedeki hamamın anahtarını yine bir şekilde kopyalayarak oradan da kaçmayı başardı. Kendisinin avukatlığını yaptığı birçok davayı kaybetse de son davayı kazandı ve beraat etti. Daha sonra İngiliz hukuk sistemini eleştiren bir konuşmacı ve yazar oldu. Hatta kendisinin de yazdığı ve suçsuz olduğunu konu alan bir kitabı bile vardır. Uçan suçlu Pascal Payet. Görünüşe göre helikopterle hapishaneden kaçmak oldukça popüler bir yöntem. Fransız katil Pascal Payet 2001 yılında arkadaşlarının yardımıyla hapishanenin çatısından kaçmak için helikopterlerin de dahil olduğu müthiş planı gerçekleştirdi ve hapishaneden kaçarak dünya çapında ün kazandı. Aradan geçen 2 yıl sonra 3 mahkumun kaçmasına yardım etmek için bu planı tekrarladı. Daha sonra yakalandı ve cinayetten 30 yıl hapse mahkum edildi. 2007 yılında maskeli adamlar bir helikopteri kaçırdı ve pompalı tüfeklerle hapishanenin içerisine atladılar.
Pascal, bu iki silahlı adamın yakın koruması sayesinde hapishaneden kaçmayı tekrar başardı. Aylar sonra yine Barcelona'da yakalandı ve şu anda açıklanmayan bir yerde hapishanede. El Chapo'nun hapishaneden kaçışı. Meksika'nın en kötü uyuşturucu lordu El Chapo, rüşvet verilen gardiyanların yardımıyla 2011 yılında bir çamaşır arabasının içinde saklanarak yüksek güvenlikli bir hapishaneden kaçmayı başardı. Bir gardiyan El Chapo'nun hücresinin kapısını açarken diğeri de arabaya binmesine yardım etti. Çamaşır arabasını dışarıya kadar götürdüler ve dışarıya çıktıklarında bir arabanın bagajına binerek oradan hızla uzaklaştı. Yetkililerin El Chapo'yu yakalaması tam olarak 13 yıl sürdü. Ancak El Chapo hapishanede uzun bir süre kalmaya pek niyetli değildi. Hapishanede sadece 17 ay kaldıktan sonra hücresinin altında bulunan ve kendisi için inşa edilen yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki tünelden kaçmayı başardı. Tünelin ucu hapishaneye çıkarken diğer ucu yarı inşa edilmiş bir eve çıkıyordu. El Chapo tekrar Ocak 2016'da yakalandı ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuluyor.